Merhaba, bugün idrar yolu enfeksiyonundan bahsedeceğim. İdrar yolu enfeksiyonu için evde neler yapılabilir, basit bir şekilde bundan nasıl kurtulabilir diye. İdrar yolu enfeksiyonu kadınlarda daha sık gözleniyor erkeklere göre. Kadınlarda idrar yolunun kısa olması ve dış genital bölgenin zaman nemli ve ıslak kalıyor olması, denize girdiği zaman ıslak mayayla kalınması, adült dönemlerinde ıslak olması ya da cinsel ilişki sonrasında ya da sırasında genital bölgenin ıslak ve nemli olması idrar yolu enfeksiyonunu kadınlarda kolaylaştırabiliyor. Bazen de akıntılı vajinal enfeksiyonlar idrar yolu enfeksiyonu olmasına sebep olabiliyor. Kadınlarda biz yılda bir ya da iki kere hafif geçirilen idrar yolu enfeksiyonlarını normal kabul ederken 6 ayda 3'ten fazla, 3 ve 3'ten fazla olmaya başlayınca artık buna tekrarlayan ya da kronik idrar yolu enfeksiyonu demeye başlıyoruz. Gerçekten bazı kadınlarda idrar yolu enfeksiyonu işin içinden çıkılmaz bir hale geliyor. İdrar yolu enfeksiyonları bazı kadınların kaderi olabiliyor. Neler yapılabilir? Çok basit bir şekilde evde neler yapılabilir? Bunu anlatmak gerekirse idrar yolu enfeksiyonu için kadınlarda özellikle genital bölgenin kuru kalmasını sağlayabilmek önemli. Nemli kalmasını azaltmak önemli. İlişki sonrasında ve öncesinde bol su içmek önemli. Gerekirse içtiğim suya karbonat eklemek. İdrarın pH'ını azaltmak, düşürmek. İdrar kesesinde mikropların idrar kesesinin duvarına tutunmasını azaltabilir. Tabi idrar pH'ınız düşükse işe yarayabilen metotlardan birisi bu. Bununla beraber maydanoz, ısırgan otu, biberiye, kuşburnu, turna yemişi gibi bitkiseller tüketilebilir. Ama gerçekten çok sık tekrarlıyorsa idrar yolu enfeksiyonu, sistoskopi yapmakta mutlaka fayda var. Sistoskopi dediğimiz bir kamerayla idrar kesesinin duvarlarını gözlemlemek. Eğer idrar kesesinin duvarlarında lokopleki dediğimiz durum gelişmişse bakteriler idrar kesesinin o lokopleki olan kısmına kolaylıkla tutunup orada üreyerek tekrar idrar yolu enfeksiyonu yaratabiliyor. Ağrılı mesane ya da kronik sisit gibi durumlar meydana getirebiliyor. Böyle bir durum tabii kişinin yaşam kalitesini oldukça düşürüyor. Eğer bu lokopleki sahaları mesane içerisinde yakılabilirse yani fulgarize edilebilirse kişinin şikayetleri oldukça azalabiliyor. O zaman bize bu tür hastalar geliyor ve sistoskopi yaptığımız zaman lokopleki sahalarını gördüğümüz zaman bunları yakıyoruz. Bazı hastalarda da düşük doz antibiyotik tedavisi uzun dönem çok fayda gösterebiliyor. Genital bölgenin florası yani bakteri yoğunluğu değişebiliyor. Tabii ki son olarak şunu da söylemek lazım. Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar da problem yaratabiliyor kadın hastalarda. Erkek hastalarda da çok yaratıyor. Cinsel yolla bulaşabilecek en az 10-15 tane mikrop var. Biz erkek hastalarda PCR testi yapıp bunları tespit edebiliyoruz. Eğer tespit edersek mutlaka partnerine de iyi gelecek ilaçları aynı anda uyguluyoruz. Çünkü partnerlerde flora birliği dediğimiz durum olabiliyor. Bazen viral enfeksiyonlar da sıkıntı yaratabiliyor. O zaman viral enfeksiyonlar için de antibiyotik tedavisi uygulayabiliyoruz. Ama şunu net bir şekilde söylemek lazım ki tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonunda mutlaka sistoskopi yapmak gerekiyor. Dinlediğiniz için teşekkürler, saygılarımla.